Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün de sizlerle bu çilekli havlu kenarını çalışacağız. Ben şöyle ufak bir parça ördüm, kolaladım, ütüledim. Bu şekilde görünüyor. Çok kolay ama bu tarz model birçok yerde, birçok havlu kenarında kullanılan bir model. Ben de öreyim kanalımda bulunsun istedim. Çok zarif duruyor. Yapımı da çok kolay. Ben size hemen şöyle iki dilimden göstereceğim. Şöyle tutayım, bir ekran fotosu almak isteyen olursa bitiş kısmını görmeniz için. Dediğim gibi gayet basit bir model. Yine ören bayan maxi kullanıyorum. 001 beyaz, kar beyaz. Tığım da yine 1 numara 1 milim 12 numara tulip tığ, silikon saplı. Şimdi zincir çekerek modelimize başlayacağız. Şöyle bir 8-9 tane zincir çekeceğiz. Sıkılama zincirimi attım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çekelim. Tığıma doluyorum ve 8 tane geri sayıp zincire batıyorum ve ikili trabzan öreceğim, örebilirsem. Şöyle ilk başlangıçta tutmak zor oluyor. Aynı zincirin içine tekrar batıyoruz. Bu battığımız zincirin içine çalışıyoruz hep. 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar şu kenara alayım, şunu görüntüyü engellemesin. Tekrar aynı zincirin içine yine 3 tane ikili trabzan öreceğim. Evet, bu şekilde ilk sıramızı yapmış olduk. 5 tane zincir çekerek dönüyoruz. Boşluğun içine bu sefer 3 sefer üçlü trabzan yapacağız. 3 tane ördüm, 3 tane zincir çekiyorum, yine aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum, tekrar 2'den 3'e çıkarttık trabzanları, su taşı daha doğrusu. Yine 5 zincir çekip dönüyorum. Boşluğun içine ilk boşluğa battım ve 3 tane ikili trabzanımı ördüm. Araya 3 tane zincir çekiyorum, tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Hep ikili trabzan öreceğiz. O yüzden her seferinde ikili trabzan demeyeceğim. Şaşırmayın siz de. Şimdi araya 5 tane zincir çekiyorum. Diğer boşluğa batıyorum. Buraya da trabzanlarımı örüyorum. 3 tane ördüm. 3 zincir. Tekrar aynı boşluğa 3 tane trabzanımı ördüm. 5 tane zincir çekiyorum, yine dönüyorum. Batıyorum boşluğun içine. Su taşını örüyorum. Buna su taşı diyoruz. Kenardakine. Araya yine 3 zincir. Evet, bu şekilde ikiliyi 3 tane ördük. Şimdi 2 tane bir tarafa, 2 tane bir tarafa yaptık. Zincir çekiyorum. Ortadaki 3. zincire batıyoruz. Bir tane trabzan örüyoruz. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. Aynı zincire batıyoruz. Ve şöyle bir V şekli yaptık. Tekrar 3 zincir çekiyorum ve bu taraftaki su taşımı örüyorum. 3 tane ördüm trabzanımı, 3 zincir çekiyorum.
Ve tekrar trabzanlarımı örüyorum. Dönüş için 5 tane zincirimi çekiyorum. Döndüm. Tekrar su taşımı örüyorum. 3 zincir ve trabzanlarımı örüyorum. 3 tane zincir çekiyorum ve şu boşluğun içine 7 tane trabzan örüyorum. İkili. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 3 zincir çekerek diğer taraftaki su taşımı öreceğim. Dönüş için 5 zincir çekiyorum. Döndüm ve yine su taşımı örüyorum. Üç zincir çekiyorum. İlk trabzanın tepesine batıyorum, sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzanın tepesine batıp sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde bütün trabzanların tepesine 3 zincir çekerek sık iğnelerimizi örüyoruz. Ve son trabzanın tepesine de battım. Şu şekilde bakın 1 2 3 4 5 6 tane böyle boşluğumuz oldu. 3 zincirimizi çekerek su taşını örelim. Beş zincirimi çektim, dönüyorum. Tekrar kenara örüyorum. 3 zincir, su taşlarının arasında hep 3 zincir, şuralarda da hep 3 zincir çekiyoruz. Bu çileğimizin şu zincirli kısmını da hep 3 zincirle yapıyoruz. Şimdi boşluğun içine ilk boşluğa batıyoruz. 6 taneydi, bu sırada 5'e düşüyor. 3 zincir çektim, bir sonrakine sık iğne yaptım. 3 zincir, boşluğa battım, sık iğne yaptım. Ve gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 tane bir tane eksilmiş oldu bu sırada. 3 zincir çekerek su taşımı öreceğim. Beş zincir çekerek dönüyorum. Evet, kenarındaki su taşını ördüm. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum ve yine ilk boşluktan başladım. 3 zincir çekerek boşluklara sık iğnelerimi yapıyorum. Üç oldu. Bu da dördüncü. Her sırada bir tane eksiliyor. Şimdi bu sırada 4 taneyi yaptık. Şimdi ikincisini yapmak için zeminini hazırlamaya başlayacağız.
Hem ördüğümüzü kapatacağız. İkincisini de örmeye başlayacağız. 3 tane zincir çekiyoruz şimdi. Ve buraya şurada yaptığımız şu 3 tane ikili trabzan var, üçlü gruplar. Ondan yapacağız. Bu diğerini örmemize zemin hazırlayacak. 3 taneyi ördüm. 3 zincir çekiyorum. Tekrar 3 tane trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Tekrar 3 tane trabzan örüyorum. 5 zincirle dönüyorum. İlk boşluğa su taşını yapıyorum. Aynı boşluğa battım yine. Bu şekilde. Şimdi buraya ikincisini yapacağım. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz. Aynı şekilde su taşımızı örüyoruz. 3 zincir çekiyoruz arasına ve yine 3 tane trabzanı örüyoruz buraya. Şimdi bu ikincisini örmemiz için zeminimiz oldu. Şimdi bunu örmeye devam ediyoruz. 3 zincir çekiyoruz. İlk boşluğa batıp 3'er zincir çekerek sık iğnelerimizi yapıyoruz. 4'tü 3'e düşüyor bu sefer. Gördüğünüz gibi 1 2 3 tane boşluk oldu. 3 zincir çekerek kenara geldim. Araya 3 zincirimi çektim. Yine trabzanlarımı örüyorum. 5 tane zincirimi çektim, döndüm. Su taşını örüyorum. Üç zincirimi çekiyorum. Üç zincir boşluğa battım, sık iğnemi yaptım. 3 zincirimi çektim, ikincisini battım, 3 zincir çektim, diğerine battım. 3'tü 2 taneye düştü. 3 zincir çekiyorum, ilk su taşını örüyorum. Şu ikili yaptığımız su taşının bu taraftaki içte kalan kısımdaki şu çileğimizi kapatacak. Bir yandan da ikincisini örmeye başlayacağız. Şimdi su taşını örüyorum. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. 5 tane zincirin ortasındaki 3. zincire batıyorum. Trabzanı yaptım. 3 zincir çektim. Yine aynı zincire batıyorum. V şeklini yaptım yine. Burada yaptığımız gibi. 3 zincir çekerek kenardaki su taşını örüyorum. Beş zincirle dönüyorum. Üç zincir çektim. Tekrar aynı boşluğa. Şimdi bunun içine şurada yaptığımız 7 tane trabzanı buraya öreceğiz. Bunu kapatıyoruz. Yenisini örüyoruz. Çok kolay bir model. Çok güzel havlu kenarı, yastık kenarı, etek ucu, çarşaf ucu olur.
Dilerseniz şu kenarındaki oyayı örmeyip ara dantel diye kullanabilirsiniz. Ya da iki tarafına zincir, böyle üçlü 3-4 zincir çekerek birer trabzan yaparak iki tarafına da ara danteli diye bile kullanabilirsiniz. Şimdi 7 tane trabzanı örüyoruz. 6 ve 7. 3 zincir çekiyorum. Su taşını örüyorum. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. İlk boşluğa battım. Sık iğne yaptım. 3 zincir çektim. Ve son boşluğumuzu yapmış olduk. 3 zincir çekerek kenara geldim. Beş zincirle dönüyorum. Su taşını örüyorum. Üç zincir çektim. Ortadaki boşluğa battım, sık iğne yaptım. Tekrar 3 zincir çektim ve su taşına geçtim. İlk dilimimizi bitirmek üzereyiz. Üç zincir çektim. İlk trabzanın tepesine battım. 3 zincir çektim. Yanındaki trabzanın tepesine sık iğne yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzanın tepesine battım. Sık iğne yaptım. Bu şekilde 6 tane böyle boşluğumuz olacak. Dördüncü oldu bu. Beşinci ve 6. 3 tane zincir çekerek su taşımı örüyorum. Beş zincirimi çekiyorum, döndüm. Üç zincirimi çektim, ilk boşluğa battım, sık iğnemi yaptım. 3 zincir, bir sonrakini. Bu şekilde bu sırada 5 tane böyle boşluk oluyor. Her sırada bir tane azalıyor. Üç zincir çekiyorum, su taşına geldim. Şimdi burada bitti. İkincisinin son su taşını ördüm. Burayı kapatmak için şu ortadaki boşluğa batıyoruz. Kaydırma zinciriyle birleştiriyoruz. Ve bunu tamamen kapatmış oluyoruz. Şimdi bu şekilde ikinciyi devam ediyoruz. Şimdi bu sırada 4 taneye düşecek. Sıra sonunda tekrar üçüncüsünü örmek için yuva oluşturacağız. 2, 3, 4,
5 zincirimle çekip döndüm ve su taşımı örüyorum şimdi. Üç zincir çekiyorum. Şu boşluklu kısım 4 tane ördüğümüz zaman diğerinin yuvasını örmeye başlıyoruz sıra sonunda. Şimdi bu sırada 1, bu 2, 3. ve 4. 4 tane yuvamız oldu. Bu 4 tane ördüğümüz sırada yine şu işlemi yapacağız. Yuvanın içine 3 sefer üçlü trabzan öreceğiz. 3. çileğimizin başlama noktası oluyor bu. İstediğiniz boyuta gelene kadar bu şekilde örüyorsunuz. Şurayı tamamlayayım. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. 3.'yü örüyoruz buraya. 5 zincir çekerek dönüyoruz. Şimdi bir sonraki sırada da şu işlemi yapıyoruz. Su taşını örüyoruz. Araya 5 zincir. İkinci boşluğa tekrar su taşını örüyoruz. Aynı zamanda bu çileğimizin örmeye devam ediyoruz. Yani burada yaptığımız işlemlerin tekrarını devam ediyoruz. Bitirdik diyelim. Artık kapatacağız. Bitireceğimiz zaman dörtlü sırada ördüğümüz şu arttırma, diğerinin başlangıç kısmını ördüğümüz bunu yapmıyoruz. Sadece normal su taşımızı örüyoruz. Şu arttırma kısmını yapıp diğer çileğin açılımını yapmaya çalışmıyoruz. Sadece bu şekilde, bakın burada yapmışım üçüncüsünün açılımını. Bundan sonra daha devam etmek istemediğim için şurada yaptığımız işlemi burada yapmadım. Sadece kenardaki su taşını ördüm. Eksilttim, kapattım. Geldik, zinciri çektik. Sonuna battık. Buradaki su taşını ördük. 5 zincirle geri döndüm. Bir tane su taşını yapıp şuradaki boşluğa bağladık. Bitişi de bu şekilde yapıyoruz. Bittikten sonra da kenarına ipi buradan bağlıyoruz. 3 tane trabzan, 3 zincir, 3 trabzan, 3 zincir. Bir sıra gidiyoruz, bir sırada geri dönüyoruz. Kenar oyasını da yapıp bitirmiş oluyoruz. Bu kadar kolay arkadaşlar. Umarım anlaşılır olmuştur. Çok basit bir model çünkü. Bu şekilde çok güzel havlu kenarlarınızı renkli de örebilirsiniz. Gayet hoş olur. Yatak dediğim gibi takımlarına, çarşaf kenarlarına, yastık kenarlarına, çeyizlik havlularınızda örüp kullanabileceğiniz çok tatlı bir model. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.